Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere sigara kullanımının göz sağlığına ne gibi yan etkileri vardır? Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün sizlere sigaranın göze yan etkilerini konuşacağım. Sigara kullanımı geri dönüşü olmayan birçok göz hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde artırır ve sağlık için kalıcı görme kaybına veya körlüğüne neden olabilecek kadar kötü bir alışkanlıktır. Sigara dumanında aromatik, polisiklik, hidrokarbonlar, katran, zifir, karbon monoksit, formaldehit ve ağır metaller da dahil olmak üzere 5000 kadar aktif toksik bileşik bulunur. Sigara içmek doğrudan görme kaybının, kataraktın, maküler dejenerasyonun önde gelen iki sebebiyle doğrudan bağlantılıdır. Sigara ve katarak arasındaki bağlantı nedir? Yapılan araştırmalara göre sigara içenler ve içmeyenlerin karşılaştırıldığında katarak geliştirme riski sigara içenlerde 2 katına kadar çıktığı kanıtlandı. Bu risk günde birden fazla paket sigara içenler için 3 katına kadar çıkabilir. Yine yapılan araştırmalarda katarak ile içilen sigara miktarı arasında özel bir ilişki olduğunu da kanıtlandı. Ne kadar çok sigara içiliyorsa katarak geliştirme şansı o kadar fazla olacaktır. Gözlerin doğal olarak şeffaf lensi zamanla bulanıklaştığında katarak meydana gelir. Bu yaşa bağlı durum bulanık görmeye, soluk renklere ve parlaklığa duyarlılığın artmasına neden olur. Uzmanlar özellikle sigaranın mercek hücrelerinin oksidasyon yoluyla değiştirerek katarakta katkıda bulunduğuna inanmaktadır. Ayrıca sigara içmenin lenste kadmiyum gibi ağır metallerin birikmesine yol açtığına dair kanıtlar da vardır. Peki sigara ve makula yani sarı nokta arasındaki dejenerasyon arasındaki ilişki ne? Biz buna halk arasında sarı nokta hastalığı da diyoruz. Aradaki bağlantı nedir diye sorarsanız, özellikle sigara kullanmak aynı zamanda bir kişinin makula dejenerasyonu gelişme riskini de ciddi düzeyde artırır. Yapılan araştırmalar sigara içenlerin hiç sigara içmemiş olanlardan 2 ile 4 kat daha fazla bu göz sorununu geliştirme riski olduğunu kanıtlandı. Katarakta olduğu gibi ne kadar çok sigara içilirse maküler dejenerasyon geliştirme riski buna paralel olarak artacaktır. Tüm bunlarla beraber sigara içmeyen ancak sıklıkla çevresel sigara dumanına maruz kalan insanlarda da bu göz hastalığının riskinde artış olacaktır. Maküler dejenerasyon ince ayrıntıları algılamaya izin veren retinanın merkezi kısmı olan makulanın bozulmasını içerir. Makula yıprandığında insanlar merkezi görüşlerinde bulanıklık, çarpıtma veya sarı kör noktalar görür. Sigara retinaya kan akışını engelleyerek maküler dejenerasyonu destekleyebilir. Sigara tüm bunlarla beraber oksidasyonun makuladaki hücreler üzerindeki zararlı etkilerini de ciddi düzeyde artırabilir.
Sigara ilişkin diğer bir göz sağlığı sorunları nelerdir? Bunları da toparlamak istersek şunlardır. Ayrıca sigara kullanımını aşağıdaki göz problemlerine de yol açabilir. Bu konuda da uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir. Diyabetik retinopati bu hastalıklardan biridir. Bu sorun diyabetin sık görülen bir komplikasyonudur. Gözdeki retinanın küçük kan damarlarını etkiler. Retinadaki kan damarları parçalanabilir, sızabilir veya tıkanabilir. Bu durumda zamanla görüşü etkileyebilir. Diyabetik retinopatisi olan bazı kişilerde retina yüzeyinde yeni kan damarları büyüdüğünde göze ciddi hasarlar gelebilir. Diğer bir hastalık yine sigaranın tetiklediği kuru göz sendromu. Bu bozukluk gözler yeterince gözyaşı üretmediğinde ortaya çıkar ve sigara içmek göz kuruluğuna ve tahrişe neden olduğu için bu patolojinin belirtilerini de kötüleştirebilir. Diğer bir hasar yaptığı organ da optik sinir hasarıdır. Özellikle sigara kullanmak gözü beyin ile birbirine bağlayan ve körlüğe yol açabilen bir sinirde ciddi sorunlara neden olabilir. Yine göz tembelliğini de tetikleyebilir. Biz buna tıp dilinde ambliyopi olarak da diyoruz. Bilinen bir göz sorunu görme yollarında ve gözde herhangi bir hastalık olmadan görmenin ciddi düzeyde engellemesi ve seyrek olarak iki gözde ortaya çıkan bir görme sorunudur. Sigara kullanımını büyük oranda göz tembelliğine sebebiyet verebilir. Bu konuda özellikle çocuklarımızı da uyarmalıyız. Bunun dışında tetiklediği diğer bir hastalık da göz konjüktivitleridir. Gözdeki beyaz kısım yani sklera ile göz kapaklarının iç kısmını kaplayan ve ince bir zar şeklinde olan tabakanın yani konjüktivanın enflamasyonuna yani iltihabına konjüktivit denir. Sigara kullanımı doğrudan konjüktivit ile ilişkilidir. Yine sigaradan kaynaklanan ve görme kaybını önlemek için neler yapılmalıdır? Bu konuda da dikkat etmemiz gerekir. Sigara ile ilişkili görme kaybından kaçınmak isteyen kişilerde hala daha bir umut vardır. Sigarayı bırakmak göz hastalıklarından kaçınma şansını artırır. Örneğin sigarayı bırakan kişiler bir yıl sonra makula dejenerasyonu gelişme riski %6 ile 7 oranında azaltmaktadır. Yine 5 yıl sonra ise bu risk %5 oranına kadar düşer. Aynı durum katarak veya diğer göz sorunları için de geçerlidir. Çok yavaş olmasına rağmen sigaranın gözlere verdiği hasarlar zamanla iyileşecektir. Tüm bunlarla beraber aşağıdaki durumlarda dikkat etmek gerekir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu gözlük mutlaka kullanmak gerekir. Oldukça önemlidir. Kitap okumak ve televizyon veya bilgisayar gibi gözlükleri de zorlayan bir aktiviteden sonra gözler dinlendirilmelidir. İyi bir görme keskinliğini korumaya yardımcı olmak için mutlaka sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı titiz bir şekilde takip edilmelidir.
sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir göz sağlığımız için mutlaka gereklidir. Yine göz hijyenine her zaman dikkat edilmelidir. Göz bozukluklarının olası semptomlarını tespit etmek için kan basıncı, kolesterol ve glukoz seviyeleri mutlaka kontrol edilmelidir. Bu da oldukça önemlidir. Yine sigara kullanımının verdiği hasarları saptamak ve uzmanlarımızla tedavi planını oluşturmak için mutlaka biz göz uzmanlarına başvurmanız gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize göz sağlığıyla dolu iyi günler, iyi hafta sonları, iyi yıllar diliyorum. Sağlıkla kalın, sağlıklı kalın.